Captain Price veya gerçek adıyla John Price. Birçok karakterin aksine ne zaman veya nerede doğduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey İngiliz olması ve İngiliz özel kuvvetlerinde çalıştığı. Price'i gördüğümüz ilk görev FNG yani Fucking New Guy isimli Kod 4 Modern Warfare görevidir. Bu görevi biz Soap yani McTavish'in gözünden görüyoruz ve Fucking New Guy derken de bizden bahsediyorlar. Bu görev çoğunlukla oyunu öğretmek için konulan bir eğitim görevi olduğu için asıl hikayemiz burada başlamıyor. Video izleyenlerin %92'si hala kanala abone olmamış. Kanalın büyümesi için abone olmanız çok önemli dostlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Asıl hikayemiz Kod serisi için çok ikonik bir görev olan All Gilead Up görevidir. Ukrayna'nın Pripyat kentinde Teğmen John Price'in gözünden oynuyoruz. 1996'da Macmillan'ın Price ile ilişkisini biraz daha iyi anlıyoruz. Teğmen John Price'ın nasıl Kaptan Price'e dönüştüğünü anlamak için bu görev çok önemlidir. Ukrayna'ya gelme sebebimiz ise İmran Zakayev adındaki aşırı Rus milliyetçisi teröristi öldürmek. John Price olarak adamı vurup öldüğünü düşünsek de hikayenin ilerleyen kısımlarında anlıyoruz ki İmran o saldırıda sadece kolunu kaybetmiş şekilde kurtulmayı başarmış. Görevin ilerleyen kısımlarında Çernobil'de Kaptan Macmillan ile kaçmayı başarıyoruz. Bir sonraki görevde Captain Price, Bravo ekibinin lideri olarak yer alıyor. Sızdığımız gemide bulduğumuz delillerden anlıyoruz ki Ruslar Orta Doğu'daki terörist grupları el altından destekliyor. Bunun nedeni de Rusya'da çıkan iç savaşa Amerika'nın dahil olmasını istemeyen aşırı milliyetçilerin dikkat dağıtma taktiğidir. Bilgileri bulduğumuz sırada gemi saldırıya uğruyor ve zor da olsa kurtulmayı başarıyoruz. Bir sonraki görevimiz bize gemideki bilgileri içeriden sağlayan muhbirimiz Nikolay'ı kurtarmak. Nikolay aşırı milliyetçilerin kampına mahsur kalmış. Price ile birlikte adamımızı kurtardıktan sonra ondan bir bilgi alıyoruz. Muhbirimizin verdiği bilgiyle oyunun en kötü adamlarından biri olan El Esad'ın izini sürme fırsatını yakalıyoruz. Bu görevde Price'in ne kadar tehlikeli olduğunu anlayacağımız birkaç ara sahneyle karşılaşıyoruz. Sir, it's his cell phone. Who was that, sir? Zakayev. Imran Zakayev. Telefonun diğer tarafındaki adam 16 yıl önce öldürdüğünü düşündüğü İmran Zakayev'den başkası değildir. İmran'ı yakalamak için en yakın akrabası yani oğlunun peşine düşüyoruz. Oğlunun vereceği bilgiler her ne kadar önemli olsa da tam onu yakalayacakken işler ters gidiyor. Adamımız o kadar çok sinirleniyor ki tüm dünyaya nükleer bomba atmaya karar veriyor. Biz de Bravo ekibi olarak füze silolarına girip felaketi önlüyoruz. Zakayev'in konumunu öğrendikten sonra Price ile birlikte bol aksiyonlu bir kaçış sahnesi oynuyoruz. İşte burada Price'in neden bu kadar çok sevildiğini anlıyorum. En zor durumda bile arkamızı kollayıp bize yardım ediyor. Отъели the sheet! You are going to be alright, my friend! Мы нашли здесь одного оставшегося в живых!
Уведите его отсюда! Быстро, давай! Мы должны доставить его в госпиталь немедленно! Bizi tam kurtardıkları sahnede Price'in cansız bir şekilde yerde yattığını görüyoruz. Oyunun jeneriğinde bile sanki ölmüş bir askerin hatıra fotoğrafı gibi sunuluyor. Captain Price'ın sonunun geldiğini düşünsek de yanılıyoruz. Çünkü bir sonraki durağımız Kod 2. Yeni oyunumuzda McTavish'i artık kaptan olarak görüyoruz. Tıpkı eski Price gibi Soap'la yaptıklarından dolayı terfi etmeyi başarmış. Uzun bir süre Price'in ölü olduğunu sansak da girdiğimiz Gulag'da hayatımızı kurtaran ismin ta kendisi Captain Price. Drop it! So? Price? This belongs to you, sir. Who's Soap? Come on! We gotta get out of here! İşin aslı Price 3 yıl önce bu Gulag'da hapis kalmaya başlamış. Önceki oyundaki sahneyi hatırlarsanız Price'ın Soap'a attığı silahı Soap Price'e geri veriyor. Kaptan Price'i kurtardıktan sonra lider olarak görevine devam ediyor fakat artık Task Force 141 için çalışıyor. General Shepard'ın komutası altında Roach, Soap ve Price olarak görev alıyoruz. Amacımız bir deniz altındaki nükleer füzeyi bulmak. Tam deniz altına vardığımızda ABD'ye doğru yol alan nükleer füzenin ateşlendiğini görüyoruz. Fakat füze henüz yüzeye ulaşmadan yok ediliyor. Shepard ekibi ikiye bölüp yönlendirmeye karar veriyor. Makarov'u yakalamak için ekibin yarısını güvenli eve gönderiyor. Ekibin diğer yarısı da Roach ve Ghost'tan oluşmaktadır. Bu görevde çoğumuzun hüzünle izlediği bir ara sahne yaşanıyor. Buradaki ihanet hakkında ve Ghost hakkında özel bir video yapacağım, bunu da söylemiş olayım. Got it, sir! Good. That's one less loose end. Area is sanitized. All targets destroyed. Boneyard! Sir, hold the left flank! Do not trust Shepard! I say again, do not trust Shepard! Sir, get down! Bu ihanetten sonra Soap ve Price General'den intikam almaya karar verir. Oyunun geri kalanında bu intikam hikayesine geçmektedir. General'i yakalamak için çıktığımız görevdeki kovalamacadan sonra Captain Price'i sevmemize neden olan, bana kalırsa çok duygusal bir sahne yaşanıyor. I know you understand. Bu görevin sonunda yine Price ve Soap bir şekilde hayatta kalıyorlar. General öldürülmüş bile olsa
Makarov hala yaşıyor. İşte tam bu anda Call of Duty 3 Modern Warfare'a bağlanıyoruz. 3. oyun tam olarak 2. oyunun hemen sonrasından devam ediyor. Hindistan'daki güvenli bir evde Soap'ı ameliyat ederken Makarov'un adamlarından oluşan büyük bir grup Task Force'u tamamen bitirmek için güvenli eve saldırı yapıyor. Görevin geri kalanı Price, Nikolay ve yeni bir müttefik olan Yuri'nin yardımıyla Soap'un kurtarılmasını konu alıyor. Sonrasında ekip çatışarak kaçmayı başarıyor. Bir sonraki görevde Makarov'u yakalamak için Afrika'ya gidiyoruz. Bu görevlerde ne Makarov'u yakalayabiliyoruz ne de silah sevkiyatını durdurabiliyoruz. Hemen sonraki görevde tanıdık bir ses olan Macmillan ile karşılaşıyoruz. OC, we've got a caller with a lead on the chemical attack. Says he'll only speak to you. Identify yourself. Mac, it's John. We put a lot of names in the clock tower this week, lad. It was Makarov. The bastard slipped through my fingers in Sierra Leone. What does MI6 know? Macmillan'ın verdiği istihbarat ile Somali'de bir savaş lordu olan Warabi'nin peşine düşüyoruz. Warabi aynı zamanda Makarov'un yakınındaki adamlardan biri. Warabi'nin saklandığı yere girip onu sorgulamaya başlıyoruz ve gene Price'in güzel işkence sahnesini izliyoruz. Gas masks on. Look familiar. No, please! Where's Makarov? Tell me and it's yours. Our contact was a man named Volk. We never met Makarov. Where's this book? Paris! He oversaw the delivery in Paris! Right then. This is for the boys at Hereford. Warabi'nin verdiği bilgilere dayanarak Paris'teki Volk'u aramaya koyuluyoruz. Yeni gelen istihbaratlarla Makarov'un Hotel Lustig'de saklandığını öğreniyoruz. Soap ve Yuri keskin nişancı olarak uzaktan yardım ederken Price binanın içine Makarov'u aramakla görevliydi. Makarov ekibin kendisi için geldiğini önceden öğrendiğinden her şeyi planlayarak bir tuzak oluşturdu. Bu olayla anlıyoruz ki Yuri ve Makarov'un bir geçmişleri var. Price, get out of there! What the hell's he talking about? Get out now! Look at me. You're all right. Yuri! Grab him, we have to move now! Bir kez daha Kod serisinin en üzücü sahnelerinden biriyle karşılaşıyoruz. Önce Price'tan Soap'a verilen tabanca, sonra tekrar Price'a verilmişti hatırlarsanız. Ve şimdi tekrardan o tabanca Soap'a verildi. I'm sorry. Ve bu şekilde hem tabanca hem de Soap öldü. Price Yuri'ye ikinci bir şans verdi ve görevde yanına aldı. Price ve Yuri, Makarov'un Arabistan'da saklandığı bir otele baskın yapmaya karar verdi. Bu arada bu görevi Kaptan Price'in gözünden görüyoruz. Görevin sonunda Makarov helikopterle kaçarken Price helikoptere atlıyor ve helikopter çatıya düşüyor. Makarov nasıl oluyorsa bu sefer de ölmüyor ve uçuruma tutunmuş Price'ı öldürmek için geliyor. Tam tetiği çekecekken Yuri bizi kurtarıyor fakat Makarov onu da hemen vuruyor.
Sanki tüm dostlarını kaybettikten sonra intikamını alan ve derbeder olmuş bir adamın sonu gibi bir ara sahne yaşanıyor. Bu sırada Price'ın en ikonik eşyası yani Pro'su ortaya çıkıyor. Evet dostlar, Kaptan Price'ın hikayesi burada sonlanıyor. 2019'dan sonra çıkan Reboot serisi yeni bir hikaye başlattığından onu dahil etmek istemedim. Eğer Call of Duty'nin Reboot serisini izlemek isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlardan aldığım isteklerde Lester ve Sean gibi birkaç karakter var. Bunlarla birlikte yakında COD serisinden birkaç video daha gelecek. İstediğiniz oyun veya karakterleri yorumlarda yazabilirsiniz. Videolar için gerçekten çok uğraşıyorum. Beni desteklemek isterseniz abone olmanız ve like atmanız beni gerçekten çok mutlu eder. Açıklamadan Discord'a da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.